Tarih 28 Şubat 2026. Yer Tahran, İran. Mollaların komuta kademesinin o an nerede olduğunu onlardan başka bilenler de vardı. CIA ve Mossad. Bir İsrail yetkilisi şöyle demişti: Tahran'ı Kudüs'ten daha iyi biliyoruz. Çok geçmeden bunun ne anlama geldiği anlaşılacaktı. İsrail, Tahran'ın tüm caddelerindeki mobese kameralarını hacklemiş ve zaten yıllardır Molla rejiminin koruma ekibini takip ediyormuş. İsabetli 30 atışla Hamaney ve ailesi dahil 50'ye yakın üst düzey İranlı yetkili sığınakta toplantı halinde öldürüldü. Saldırının hemen ardından bir ajan Hamaney'in cesedinin fotoğrafını çekip İsrail'e gönderdi. Ve Trump kameraların önüne çıkıp diktatörün öldürüldüğünü tüm dünyaya ilan etti. Peki kim bu Ali Hamaney? Diktatör mü? Dini lider mi? Putin'in yüce lider, yandaş ve muhalif Türk medyasınınsa dini lider olarak tanımladığı Ali Hamaney, İran halkının neredeyse yarısı ve gelişmiş modern ülkelerin tamamınca diktatör olarak tanınıyor. Hamaney'in küresel servet imparatorluğu. İran'ı tam 37 yıldır demir yumrukla yönetmiş ve petrol gelirini İran'ın kalkınmasına, halkın refahına harcamak yerine kişisel ve ailesel servetine geçirmiş, dünya çapında küresel bir servet imparatorluğu yaratmıştı. Şu videomda petrolün ulusallaştırılma yani millileştirilme yalanının gerçekte aslında petrolü servetleştirme olduğunu anlatmıştım. İzlemeni tavsiye ederim. Halkı açlıktan kırılan Hamaney ve ailesi 300 milyar dolar servetiyle dünyanın önde gelen en zenginlerindendi. Öyle ki İran'da resmi enflasyon %42, gerçekte ise %84'lerin üzerindeyken asgari ücret sadece 120 dolar, emekli maaşları ise 110 dolar civarında. Yani sadece 4-5 bin liracık. İran enflasyonu bizdekiyle hemen hemen aynı olmakla beraber asgari ücreti bizdekinin sadece 1/4 kadar. Hem de Venezuela'dan sonra dünyanın en büyük ikinci petrol rezervine sahip olmasına rağmen. Ayrıca tam da bu konuyla ilgili Venezuela videomu da izleyebilirsin. Peki İran buraya nasıl geldi? İran Şahı Pehlevi'nin laik ve modern krallığı, İslam darbesiyle devrilmeden önce ilkin Türkiye'ye sonra da Irak'a kaçan ve en son Fransa'ya sığınan, darbeden sonra Fransızlar tarafından İran'a dini lider ve cumhurbaşkanı olarak getirilen Hümeyni'nin sağ koluydu Hamaney. Aslına bakarsanız insanlar buna İslam devrimi diyor ama bence devrim değil, darbe demek daha doğru olur. Çünkü devrim dediğimiz şey aslında bir 19. yüzyıl yani burjuva demokratik devrimlerin bir ürünü, terminolojisi diyelim. Bu yüzden devrim burjuvai terminolojide yıktığı, geçtiği bir önceki sistemi aşmak, geçmek, ondan ilerici ve özgürlükçü olmaktır. Ki burjuva demokratik devrimi yeni rejimle yönetilen ülkeleri, imparatorlukları, krallıkları yıkarken tam da böyle yapmıştır. Toplumu ilerletmiştir. Kişiyi, insanı kulluktan, kölelikten alıp birey yapmıştır. Özgürleştirmiştir. Sosyalist, komünist terminolojide ise devrim sınıfsal bir değişimi ifade eder. Yani toplumun ilerlemesi yetmez, aynı zamanda üretim elinde bulunduran sınıfın da değişmesi lazım. Sistemin, rejimin yoksullara, işçi sınıfına falan geçmesi gerekir. Oysa İran'da bunların ikisi de olmadı. Belki İslami devrim kimilerince böyle hedeflenmiş olabilirdi ama gerçekte tam tersi oldu. Bu yüzden buna devrim değil de darbe demek daha doğru olur. Ortaçağ karanlığından modernizme geçmeye çalışan İran'ı yerinden alıp Ortaçağ karanlığına götürdü. Buna darbe denir. İslami jargon derseniz o İslami literatürde de devrim tanımı yok. Biliyorsunuz onun yerine fetih ve benzeri şeyler gibi farklı tanımlar kullanılıyor. Her neyse Kral Pehlevi'nin 1960'larda yaptığı toprak reformu, kadınlara oy hakkı, kadın erkek eşitliği, okur yazar oranının artırılması, eğitimde reformlar gibi devrimler Mollaları oldukça rahatsız etmiş, hızlı batılılaşma henüz kentleşmemiş, sanayi teknolojisine entegre olamamış, İran halkını ürküterek Hümeyni'nin doğmasına ve rejim karşıtı politikalarıyla, propagandalarıyla popülerleşmesine neden olmuştu. Petrol, nimet mi, lanet mi? Aman iyilerden Irak. İngilizler 1900'lerin başlarında İran'da petrol bulduklarında o dönemin teknolojisiyle petrolü çıkarmak da işlemek de çok pahalı bir teknolojiydi. Bu yüzden İran'a petrol gelirinin çok az bir kısmı düşüyordu. İranlılar bundan hiç hoşnut değillerdi. Daha sonra 1940'larda Nazilerin İran'ı işgal etmesine karşı Sovyetler ve İngilizler İran'ı korumaya aldılar. Bu esnada İran'ın modernleşme süreci henüz başlamışken, kralın atadığı Başbakan Musaddık göreve geldikten hemen sonra Amerika ve İngiltere İran petrolünü önce boykot etti, satın almadı.
Sonra da CIA ve MI6'nın da destekleriyle, katkılarıyla, sponsorluklarıyla Musaddık'a darbe yaptı. Ajax operasyonu verilen bu darbe Şah Rıza Pehlevi'nin yönetimini güçlendirdi. Darbeden sonra artık teknoloji ilerlemiş ve koşullar değişmişti. İran'ın petrolü uluslararası konsorsiyumla Amerika ve İngilizler tarafından yeniden düzenlendi ve petrol gelirinin %50'si doğrudan İran'a kaldı. Sadece bu değildi, Batı aynı zamanda İran'ın modernleşmesini ve rejimin gelişmesini de sağlayacaktı. Musaddık, Başbakan Musaddık devrildikten sonra İran Şahı Rıza'nın oğlu Pehlevi iktidara getirildi ve İran'ın devleşmesinin, büyümesinin de startı verilmiş oldu. Pehlevi çok hızlı bir şekilde reformlar sürecine girdi. Hedef tarıma dayalı köylü bir dini toplumu, sanayiye dayalı laik kentli bir topluma olabildiğince en hızlı şekilde dönüştürmekti. Yani bizde tam da Atatürk'ün yaptığı ve başardığı gibi. Hatta tam da o sıralar Şah Rıza Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Atatürk'ün devrimlerini yerinde görmüş. Mustafa Kemal onu gezdirirken ona neler yapması gerektiğini bir anlatmıştı. Ya kabul ettiğimizden dolayı çok mesut ve bahtiyarız efendim. Ben nəhayət xoşbəxtəm. Bu dönüşüm çok hızlı olunca İran halkının büyük kısmını geleneklerinden kopma endişesiyle ürküttü. Bu sırada İran ekonomik ve sosyal olarak büyüdükçe Şah Rıza da kendini imparator olarak ilan etti. Her şey yolunda giderken, İran halkı para içinde yüzerken Şah bir gecede petrol fiyatlarına Batı'ya rağmen zam yaptı. Batı ekonomisi daralırken İran bir gecede dünyanın en zengin ülkesi olmuştu. Şah bu parayı Amerika'daki en gelişmiş savaş teknolojilerine, uçaklara harcadı. Onları satın aldı İran için. İşte bugün İran'ın sahip olduğu o uçaklar ta 70'lerden 80'lerden kalma eski tip uçaklar ve İran tam da kendi hava sahasının kontrolünü bu yüzden kaybetti. Çünkü yatırım yapmadı. Bir gecede petrole getirilen bu zam ve bunun getirdiği bolluk İran için kabusun başlangıcı olacaktı. İran bir gecede zenginleşmişti ama aynı zamanda dünyanın en yoğun enflasyonuna sahip olmuştu. Buna hiperenflasyon diyoruz. Evet, İran zenginleşmişti bakarsanız ama halk yoksullaşmıştı. Çünkü aslında zenginleşen İran değil, rejimin, kralın kendisiydi. Bolluk içinde yüzen İran halkı bir gecede sersefil olmuştu. Kral halkın gerçeklerinden kopmuş, rejimini güçlendirmenin derdine düşmüştü. Halk giderek rejime karşı tepki duymaya ve protestolara yöneldi. Rejim bunları büyük ölçüde görmezden geldi, kulaklarını tıkadı, gözlerini kapadı. O sırada kendini Ayetullah ilan eden Hümeyni, isyancıların sesi olması nedeniyle tutuklandı. Bu tehlikeyi gören Amerika, kurduğu istihbarat sayesinde Hümeyni'yi alıp kaçırdı. İsteseydi onu öldürebilirdi ama öldürmedi. Ankara'ya bizim MİT'e getirdi, teslim etti. Hümeyni, Ankara'da meclisin tam karşısında bulunan 93 yılında yıkılan Bulvar Palace Oteli'nde tam bir yıl kaldı. Daha sonra göz önünde bulunmasın diye Bursa'ya götürdüler. Hamaney, İran'dan gelen müritleriyle beraber Bursa ve İstanbul'daki İran camilerinde istihbarati olarak örgütlendi. Hümeyni Fas'a gitmek istedi. Fas vize vermeyince 1965'te Paris'e gitti. Ve Paris'te Şah'ın kafir olduğunu söyleyen kasetler doldurdu. İnanır mısınız? Bu kasetleri Amerikan istihbaratı Tahran Büyükelçiliği'nde çoğaltarak halka dağıttı. Bu yönde çok güçlü iddialar var ve bu sürede Hümeyni yurt dışında İran'a dini ve politik liderlik, muhalif liderlik yapmaya ve toplumu örgütlemeye devam etti. Bu yüzden sadece dindar İranlıların değil, laik ulusalcıların, milliyetçilerin, özgürlükçülerin, liberallerin, Batı karşıtı solcuların, Azerilerin, Türk'ün, Türkmenlerin, Kürdün, yani toplumun çok geniş bir kesiminin de desteğini alıyordu. Belki de tam da bu yüzden yeni yönetimin, yeni rejimin demokratik olabileceği ılımlı İslam çerçevesinde bir devrim yaratacağı öngörülüyordu. Protestolara rejimin cevabı sertleşince sıkı yönetim ilan edildi, ancak halkın buna cevabı da aynı şekilde daha sert oldu. Toplum daha fazla sokaklara inmeye başladı. İran halkı daha fazla, daha coşkuyla sokaklara inmeye başladı. Sonunda Şah Pehlevi devrildi. Eşi Ferhatibah ile birlikte ülkeyi terk edip önce İtalya'ya, oradan da Mısır'a yerleştiler. Onlar için tatile çıktılar denildi ama aslında herkes bunun 2500 yıllık İran krallığının sonu olduğunu... Genç yaşıma kaç diktatörlük sığdırdım. Hiç yaşmaz.
diktatörlerin ortak yönüdür. Ben yanıyorsam herkes yansın. Giderken ülkeyi de, bölgeyi de, etrafındaki ülkeleri de, dünyayı da ateş edelim. Bütün diktatörlerin ortak yönüdür. İyi çalışmalar. Lanet ölsün. Lanet olsun. İran için bir dönem kapanmıştı. Biliyor musunuz, ablamın ismi de Farah Tiba. Herhalde krallığın en refahlı yıllarının Türkiye ve Orta Doğu üzerinde bıraktığı kültürel etkileşimi bunun kadar iyi anlatan başka bir şey olamazdı. Evet, bizimkiler o dönemin gelişmiş ve laik modern toplumu İran halkından etkilenerek ablama İran kralının eşinin ismini koymuşlardı, Farah Tiba. Kralın eşi Farah Tiba herkesin dönüp bir kez daha bakmak isteyeceği kadar güzel, alımlı bir kadındı. İran'dan Orta Doğu'ya ve dünyaya açılan kadınların rol modeliydi. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hümeyni ve Hamaney dönemlerine bakıp günümüze, savaşın gerçeklerine, İran'ın gelecekte neyin beklediğine bakacağız. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Kal sağlıcakla.